Her gün soframıza gelen o gıdaların arkasında aslında gözle göremediğimiz büyük bir savaş dönüyor. Peki bu savaşın en önemli silahlarından biri ne? İşte bugün küresel gıda tedariğimizi koruyan güçlü ama bir o kadar da tehlikeli bir maddeyi mercek altına alıyoruz. Bu soru milyarlarca dolarlık tarım endüstrisinin her gün kendine sorduğu bir soru. Ve cevap adeta iki ucu keskin bir kılıç gibi. Bir yandan inanılmaz etkili, diğer yandansa korkutucu derecede tehlikeli bir kimyasalda saklı. Ve işte o güçlü koruyucuyla tanışın. Alüminyum fosfit. Onu gıda stoklarımızı koruyan kimyasal bir kalkan gibi düşünebilirsiniz. Yani basitçe anlatmak gerekirse bu katı tabletler depolardaki gıdalarımızı korumak için elimizdeki en güçlü araçlardan biri. Ama asıl gücü katı halde olmasından gelmiyor. O bir fümigant. Ne demek bu? Zararlıları yok etmek için ölümcül bir gaza dönüşüyor demek. Ama durun, hemen belirteyim. Bu öyle marketten gidip alabileceğiniz bir şey değil. Hayır, kesinlikle değil. Kullanımı o kadar sıkı kurallara bağlı ki bu tamamen yasal ve devlet tarafından denetlenen, sadece profesyonellerin kullanabildiği bir tarım aracı. Kullanım alanlarını düşündüğünüzde ne demek istediğimi anlarsınız. Devasa ölçeklerden bahsediyoruz. Bunu evinizde, bahçenizde asla göremezsiniz. Onun asıl yeri endüstriyel tarımın tam kalbi. Yani o dev tahıl siloları, okyanusları aşan yük gemileri, binlerce tonluk ürünün saklandığı o kocaman depolar. Peki neden bu kadar çok tercih ediliyor? Neden bu kadar popüler? Çünkü açıkçası işini çok iyi yapıyor. Milyarlarca dolarlık tarım endüstrisinin her gün kendine sorduğu bir soru. Uzun süreli bir koruma sağlıyor. Bu da gıda israfını önlüyor. Yani işin özü verimlilik. Ama her gücün bir bedeli var, değil mi? İşte şimdi madalyonun diğer daha karanlık yüzüne bakma zamanı. Çünkü alüminyum fosfitin gücünün bedeli gerçekten çok ağır. Korumayla zehir arasındaki o bıçak sırtı çizgiden bahsediyoruz. İşte bütün meselenin kilit noktası bu. Asıl tehlike o gördüğünüz katı tabletin kendisi değil. Hayır, tehlike o tabletin havadaki nemle, evet bildiğiniz nemle, temas ettiği anda ortaya saldığı görünmez ama ölümcül fosfin gazı. Ve bu reaksiyonun başlaması için öyle karmaşık formüllere falan gerek yok. Tek ihtiyacı olan şey ne biliyor musunuz? Havadaki nem. Sadece bu. İşte bu aldatıcı basitlik, bu maddeyi hem bu kadar etkili hem de bu kadar korkunç derecede tehlikeli yapan şeyin ta kendisi. Peki, insanlar bu görünmez, sinsi tehlikeye nasıl maruz kalıyor? Tehlike yutmaktan ya da dokunmaktan gelmiyor. En büyük risk, en sinsi olanı nefes almak. Evet, sadece nefes almak. Bu görünmez gazı soluduğunuz anda dakikalar içinde geri dönüşü olmayan sonuçlar ortaya çıkabilir. Şimdi burada çok ama çok önemli bir yanılgıyı düzeltmemiz lazım. Bu hani o bildiğimiz fare zehirlerinden falan değil. Asla karıştırmayın. Fare zehri bir yemdir, hayvanın onu yemesi gerekir. Alüminyum fosfit ise bambaşka bir şey. O bir gaz salar ve bu gaz fare mi, böcek mi, insan mı hiç ayırt etmez, soluyan her canlı için ölümcüldür. İşte bu yüzden evde kullanımı kesinlikle yasak ve imkansızdır. Peki bu gaza maruz kalındığında vücudumuz bize ne gibi sinyaller veriyor? Uyarı işaretleri neler? Belirtiler çok sinsi bir şekilde ve oldukça hızlı başlıyor. Önce bir baş ağrısı, baş dönmesi, sonra mide bulantısı, kusma, nefes almakta zorlanıyorsunuz. Sanki basit bir rahatsızlık gibi görünebilir ama aslında bu vücudun çok daha ciddi bir saldırı altında olduğunun ilk kritik işaretleri. Eğer maruz kalma oranı yüksekse veya zamanında müdahale edilmezse vücut resmen çöküşe geçiyor. Kalp ritmi bozuluyor, tansiyon yerlere düşüyor ve çok kısa bir süre içinde karaciğerden böbreklere, akciğerlere kadar hayati organlar bir bir iflas etmeye başlıyor. Sonuç genellikle yıkıcı oluyor. Ve işte geldik bu zehirlenmeyi bu kadar korkunç yapan en kritik, en can alıcı bilgiye. Tıbbi kaynaklar bu konuda o kadar net ki. Bakın ne diyorlar? Bu zehirlenmenin spesifik bir panzehiri yani bir ilacı, bir tedavisi yoktur. Bu ne demek biliyor musunuz? Vücuda bir kez girdiğinde zehrin hücre düzeyinde başlattığı o yıkımı durduracak veya geri çevirecek sihirli bir iğne, bir ilaç maalesef mevcut değil. Yani doktorların yapabildiği tek şey destekleyici tedavi. Ne demek bu? Sadece ortaya çıkan belirtileri yönetmeye çalışıyorlar. Düşen tansiyonu yükseltmeye, nefes almayı desteklemeye ama zehrin kendisinin hücrelere verdiği zararı durduramıyorlar. Bu yüzden tek bir gerçek strateji var, en başından maruz kalmamak. Peki o zaman bu kadar tehlikeli bir madde nasıl oluyor da güvenle kullanılabiliyor? Cevap, çok katı, taviz verilmeyen kurallarda saklı.
Güvenli kullanım bu 4 adımlık asla atlanamayan protokole bağlı. Önce alan hava sızdırmayacak şekilde tamamen mühürlenir. İçeride tek bir canlı kalmaz. Sonra sadece özel eğitimli ve tam koruyucu donanıma sahip profesyoneller içeri girip tabletleri uygular. 3. adımda alan belirli bir süre mühürlü kalır ki gaz işini yapsın. Ve en önemlisi 4. adım havalandırma. Alan içerideki gaz seviyesi özel cihazlarla ölçülüp sıfır olduğu teyit edilene kadar iyice havalandırılır. Bu adımlardan biri bile eksik olursa felaket kaçınılmazdır. Evet, yolculuğumuzun sonuna gelirken aklımızda o büyük soru var. Alüminyum fosfitin iki farklı yüzünü de gördük. Bir yanda gıdamızı koruyan bir kahraman, diğer yanda ise ölümcül bir zehir. Peki o aslında hangisi? Cevap aslında çok basit ve net. Tek fark profesyonel kontroldür. Doğru ellerde o katı kurallara harfiyen uyulduğunda o bir koruyucudur. Ama bu kontrol ortadan kalktığı an anında saf bir zehre dönüşür. Aradaki o ince çizgiyi belirleyen tek şey bilgi, eğitim ve tavizsiz bir disiplindir.